Bugün de Leopold Müzesi'ne geldim. Bolca Egon Schiele, Klimt ve Kokoschka eseri göreceğim. Ah, Şimdi bilet kuyruğundayım. Ondan sonra üstümü falan vereceğim ve gezeceğim. Serginin adı Viyana 1900'lü yıllardaki Viyana ortamını anlatıyor. Oradaki sanatçıları anlatıyor. Yani bunları kapsayan bir sergi. En iyisi gezelim. Böyle daha anlaşılır olur. Evet, bu Gustav Klimt'in. Şöyle bir şey, çok güzel fırça darbeleri var ama çok az fırça darbesiyle çok şey anlatmış. O yüzden de ayrıca hoşuma gidiyor. Gezmeye devam edelim. Bakın bu Klimt'in oldukça bilinen bir eseridir. Bayağı da küçükmüş. Şu karanlığın içinde. Açıkçası hmm, ben şuradaki şu grileri falan çok da beğenmedim. Yani kendi şahsi fikrim. Hani altın varaklı yaldızlı kısımlar var, güller var, böyle bu romantizm falan ama şuradaki teknikler bilmiyorum. Bakılınca da yüzler var gerçi. Biraz çatlama yapmış. Bazen böyle şeyleri sanatçılar deneysel yapıyor ve sonra bozuluyor. Gerçi şimdi düşünüyorum eserin adı Love, aşk. Aşktan da böyle bir şey aslında. Karanlık bir şeyde hayaletler var aslında. Bakın kaybolan yüzler, hayaletler. Şurada bir daşlı insan yüzü de var. Çocuk, genç, orta yaşlı. Şurada iyice yaşlanmış. Böyle bakıldığı zaman bir anda fikrim değişti. Resmi daha fazla beğendim şimdi. Açıkçası. Ve bunlar da Klimt'in başlangıç eserleri. Önce bu metinleri okuyayım. Ondan sonra size anlatayım. Şimdi Gustav Klimt'in başlangıç çalışmaları o zamanda işlerler. Bu sanırım kara kalem desenlerine alınmaya çalışıyorum ama şunlar önemlidir yani. Az çizgiyle çok şey vermeyeyim. Şurada tabii bir koyu saç bu. Formdan ziyade şeyi belirtiyor yani rengi falan. Dekoratif bir şey var. Şurada da resimlerinde çokça böyle temalar kullanıyor. Öyle bir desen. Bu da çok küçük bir yağlı boya çalışması sanırım. Yansıtımı parlama. Oradaki çalışma ortamı. Küçük resimler, broşlar. Burada da 1888'de bir madalya verilmiş. İmparator tarafından. Var. Evet, Clinton 1883. Evet, başlangıç madalyadan falan önce. Nü çalışması. Çok yakından çekmiyorum şimdi belki yasaklanır ama bu bir sergi ve bir müze. Burada bir çıplaklık yoktur diye YouTube'da ayrıca duyurayım. Bu da kardeşi, abisi mi, küçüğü mü onu da bilmiyorum. Ve babalarını resmetmiş Ernst Klimt. Demek ki kardeşler. Güzel Klimt'in Young Girl 1894. Neresi? Avuç içi kadar. Ernst Klimt'in 885'ten ve Gustav Klimt'in 1896. Bakın bu daha ileri yaşları ve tarzı değişmiş. Anlatımdaki o detaylar hani o kadının resmetmesinde daha farklı bir şey var. O yaşlılığı farklı şekilde vermiş.
Bir Rodin heykeli. Meşhur heykeltıraş öpücük, heykeli vardır ya, The Kiss. O heykeltıraştan yine Gustav Klimt'in 1896. Evet, yine The Blind Man, kör adam diyor. Bu sefer de yaşlıları resmetmiş demek ki o dönem bolca. Yine tarzı, hani böyle meşhur resimlerinden farklı. Bakın şunlara. Bu şekilde boyayı yığılmış yani. Biraz böyle Rembrandt'ın portrelerini andırıyor. Bu da büyük ihtimalle eskidir. Evet, 1896. Yine 1896. Adamın tarzı değişmiş yani, böyle bayağı yanak şarkı sürmeye başlamış. Evet. İlk o aşk resmine geleceğim tekrar. Aradaki farka bakalım, 1896'daki böyle. Ama boyalar falan şu şekilde. Biraz bozulmuş resim. Burada bir deneysel çalışmalar yapmış sanki kendince. Bakalım ne olacak boyalar falan değil ama resim solmuş da. Bu ne? Bu da 1895. Bu da 1896'dan bir yıl önce. Yani yine ileri yaşlarındaki resim ve demek ki o yıllarda böyle bir tarza gelmiş. Yoksa eski resimlerine bakıyorsunuz, şöyle bir detaycılık var 1877'deki desene ya da şuna bakarsınız falan, daha farklı tarzda. Sonradan değişmiş. Evet, burada da yine aynı tarz var. Hem şeffaf hem kalın boya sürülmesi. Demek ki o zamanın modası. Bu arada ben çekiyorum ya, konuşa konuşa çekim yapıyorum. Bana kötü kötü bakıyorlar. Evet, fotoğrafını çektim. Soldan ikinci Clint Eastwood ama soldan ikinci bulabilecek misiniz? 2 tane, hatta 3 tane ikinci var. Yani bu kişinin, bu kişinin, bu kişinin. Size fotoğrafları ayrıca paylaşacağım. Bunlar afişler, o dönemin afişleri. Ben şöyle bakayım. Genel tarzı, tasarımların, mobilyaların. Scotland, Slumlunge, Stadtmischen, Swansea, Schrödinger. Schrödinger'in kedisi vardı değil mi? Wittgenstein. Ama çok kişi. Sol sahnenin ilk bölümü. Üzerine giydiği kıyafetlerin bir resim görüyorsun. Tamamen aynısını bence yeniden dikmişler mi? Bundan emin değilim. Yakasında daha farklı desenler var. Burada da daha farklı ama böyle bir şey değil. 1862'de doğmuş, 1918'de vefat etmiş. Şimdi şöyle kendimden çalışıyorum. Evet, Kranti erken çalışmaları özellikle bu dönemde
orta üst sınıf kadınları öyle güzel atmosferlerde resmediyor. Hipnotize edici şeyler. Bir de sen açıkçası evet, şey bir resim olmuş böyle çok yeterli bir resim başlangıç resmi. Bu farklı isimler çıkarım değil. Niye arada babam? Kemikleri bölünüyor sonra. Bunlar bakır ve böyle kabartma bakır kadın kafaları. Aa, çok ilginç. Bu işlemi bilmiyordum. Bakın meme ucu gibi değil mi o yuvarlaklar? Çok ilginç. Platon'un erotik resimleri de vardı. Bakın yüz ifadesi kadının tersine bana. Hiç düşündüm. Büyük bir şarkı daha. 1886 eseri. Masada kitaplarım. Salome'den bahsediyor. Bakın kadın. Salome'nin istediği Yahya. Abdesti Yahya kalsın iki tane var. 20 Salome diyor. Şimdi sonu var. Devam edelim. Evet, bir poster. 1921 sergisinin posteri ve Creative Studios'un geçmesi lazım. Grant'ın odası çalışma arkadaşı Seth Beckham tarafından tasarlanmış. Oynanabiliyormuş. Şimdi nasıl? Şöyle bir çalışma sehpası gibi kitaplar, dolap ve gayet büyük, geniş kullanılır. İstelik de vermiş. Demek ki böyle bir odada çalışıyor. İyiymiş. Şey, bunu da unuturum. Zaten Hoffman tasarımıyla biliniz. Klinik'in meşhur kadın portrelerinden bir tanesi. Arkada kırmızı bir fon var. 1897. Böyle yapayım. 1896. Burasıyı çok severim. Şimdi Clint'in çok sevdiğim bir resmini önüme geldi. Karşısına basacağım biraz. Şu yazısını ve bilgisini göstereyim. Ben okudum size kısaca. Özetleyeceğim. Bu sanırım başka bir eskisi ya da önceki bir çalışması. Ve sonra 1910'daki kopyası diyor. Belki sonra bunu sadeleştirdi. Bu da başka bir kopyası. Şimdi bakın. Sol tarafta ölüm var. Anladığı gibi. Sağ tarafta ise yaşam var. Bu yaşamda genç bir kadın var. Bebek var. Olgunluk hali var. Böyle şeyler yaşıyor. Sanki bir yorganın içinde gibi. Ama saydım zaten bahsediyor. 9 tane figür var bunun içinde. 9 figür. Mesela bir tanesi yaşlı bir kadın var. Mavi şapkalı olan. Mesela yaşlı bir kadın. Sayarsak zaten 9'u bulabilecek misiniz siz de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bir tamamlanma sayısı.
Ölünün üzerinde ise bolca haç var. Bu da ilginç. Çarmıha gelmeyi ve sence yüzeydedir. Burası çiçeklenmiyor. Bu sanırım ilk versiyonu. Daha sonra daha farklı şekilde yapmış ama o zaman bir tamamlanmaya eriştiğimiz zaman ise geliyor gibi de okuyabiliriz. Çok sevdiğim resmin önünde böyle de durayım. Büyüklüğünü belki daha iyi anlarsınız. Şu heykel Rodin mi acaba diye bakacağım. Diyor ki Dead and Life'ın 1910 versiyonu 1912'de tekrar üzerine çalışmış. Ama o kopya nerede bilmiyorum burada. Evet. Bu heykel Rodin'miş. Doğru tahmin ettim. Tarzından fark etmiştim. Bu heykelleri çok güzel Rodin'in. Evet. Şuna bakar mısınız? Şu muhafızı, şu şimdi işte bunu koymuşlar. Kelebeğin yeni renklere kapkaranlık bir bu 1900 yılında. Fluke'in resmin adı Siyah Boğa, Kara Boğa. Gerçekten kapkara. Bir tek o penceredeki biraz ışık var. O nedir? Ve yaklaşan bir fırtına. Onun resmi. Bu 1902. Demek ki 1900'lere gelince o sürelerde çokça karanlık resimler almış. Nereye bakıyoruz? Timur, evet. Kendisi de buradaymış. Kişi artık tanıyorum. Bir gün resmi. Ne kadar ilginç. Şuna bakın. Ne kadar böyle Monet'in resimlerini andırmıyor ama daha böyle soluk tonlarla, clean tarzıyla. Sen çok sevdiğim işleri. Nedense biraz daha farklı bir tarz var. Biraz daha impresyonist. Yani deminki de impresyonizmdi. Monet'e benziyordu. Ve biraz daha Pizarro gibi. Şurada, şurada önde saray var ya, bu saraydan bir manzara. Bu 1916, bu 1900, bu daha karanlık. Biraz daha melankolik birisi. Bu melankolik değil, hareketli, coşkulu. Bu başka bir insan. 1900'den Ludwig Ulrich. Giovanni Seganfrini. Bilmiyorum kişiydi. Carnegie diyor. Clint, evet tanıdım onu. Bakın fark ediyorsunuz zaten resimler arasındaki fırça dokular arasındaki farkı. 1899 bakın 1900'lü yıllar ya karanlık dönemi. Karanlık. Burada çok güzel bir atmosfer var aslında. Şu gölün yansıması çok güzel verilmiş. Çok sevdim şu dokuları. Clint 1898. Ben böyle resimleri de çok seviyorum ben. Çok sade ama ıslık bölmüş. Ama diğer resimlere göre bakınca bu böyle basit hızlı orta bir resim gibi. Siyah bir resim. Siyah bir resim. 1900. 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
Katbox'lu bir yani. Karanlıktan bir resim. 1888. Bir bölüm daha var orada. Başka bir sanat eserleri. Onlara bakacağım şimdi. Serginin yakasında o dönemki Viennese moda molat var. Ve bir kadından bahsedeceğim şimdi. Emil Flög. Flög ne okunuyor bilmiyorum. Emil Flög. Flöges. Gustav Klimt'in Öpücük adlı tablosundaki resmettiği kadın. Fotoğraflarını çekmiş. 28 yaşındayken 1902'de Kiss resminde, Öpücük resminde resmetmiş. 1908'de resmetmiş ve 1918'de bir stroke, felç geçiriliyor. Yani ya beyin kanaması, felç böyle bir şey. Stroke geçirdikten sonra ilk sorduğu kişi Emil Flöge olmuş. Ama kendileri hiç evlenmemiş. Beraber çalışmışlar. Mektuplaşmaları falan var. Ve bu Emil Flöge'ün kız kardeşi Gustav Klimt erkek kardeşiyle evliymiş. Sonra erkek kardeşi ölünce karısına falan emanet etmiş, zaten böyle bir şey var. O dönemin kıyafetleri, bu kadın da o dönemin modasına yön veriyormuş. Bir tarz ve moda ikonuymuş. Belki de tasarımcı. Öyle bakın kıyafetleri. Anladın mı? Böyle değişik değişik formlar lazım. O zamanın dekorasyonları böyle bir lamba var. Bana da bakın, içinde herhalde güzellik malzemeleri, fırçalar falan. Yine böyle tasarım kıyafetler var. O zamanki moda dünyası. Uzun bir 1900 Viyana sergisi gezmesi oldu Leopold Müzesi'nde.